Ne yapacaksın sen inovasyon merkezi olarak? Tabii ki üyesini satın almış oldu. Ekosistemin stratejisiyle alakalı. Bizim bir vizyonla ortaya koymamız lazım. Dijital ekosistemler deyince hep aklımıza belirli şeyler geliyor. Amazon geliyor, Alibaba geliyor. Sonra üçüncüsünü falan düşünüyoruz. Acaba üçüncü ekosistem nedir diye. Burada tabii yani işte Amazon'dur, Alibaba'dır, buna benzer örnekler çok fazla. Apple'ın bir ekosistem olduğunu söylemek lazım. Microsoft'un, Meta'nın, Alphabet'in birer ekosistem olduğunu söylemek lazım. Hindistan'da, Çin'de, Avrupa'da çok büyük dijital ekosistemler söz konusu. Farklı sektörlerde. Ama unutulmamalı ki hala ve hala, hatırlarsam geçtiğimiz bölümde Lloyd's of London'dan bahsetmiştik. Hatırlıyor musun? Sigorta firmasıydı. Evet. 300 küsür senelik sigorta firmasıydı. Çok farklı sektörlerde hala dijital ekosistem kurma fırsatları var. Ne gibi sektörler? Sağlık sektörü olabilir, enerji sektörü olabilir. Hala B2C ve B2B alanlarında açıklar var. Eğitim olabilir, emlak ve gayrimenkul vesaire sektörlerinde olabilir. Ulaşımda olabilir, danışmanlıkta olabilir. Hukuk alanında özellikle yapay zeka kullanımı pik yapmış durumda. Özellikle üniversitelerde, sadece yurt dışında değil, Türkiye'de de hukuk bölümlerinde yapay zeka dersleri veya yan dersler konulmaya başladı. Bu alanda ekosistemler oluşmaya başlayabilir. Aklımıza birçok şey gelebilir. Satın almayla alakalı insan kaynakları konularında birçok ekosistem kurulabilir. Bir de şu var. Bu 4 tane gösterdiğimiz iş modelinde ekosistem haricinde 3 farklı iş modeli daha var biliyorsun. Bir tanesi omnichannel iş modeli. Evet. Bu omnichannel modeli nasıl ekosisteme doğru gidebilir? Zaten Y aksında aynı seviyedeler. X aksında demek ki omnichannel iş modelini hafif network yönetimine doğru geçirmek gerek. Yani network yönetiminden neyi kastedebiliriz? Bir kere omnichannel iş modeline sahip olan firmalar kendi paydaşlarını kendileri olmadan da etkileşime geçirmek gibi ortamlar, platformlar sağlayabilirler. Bu bir. İkincisi, müşterilerine, kullanıcılarına paydaşlarının veya kendilerinin oluşturabilecekleri yeni tekler, yeni ürünler, yeni hizmetler sunabilirler. Ve diğer taraftan ekosistem yatırımlarını yapabilmek için de, hayata geçirebilmek için de gelir ve karlılık optimizasyonuna dikkat etmeleri gerekiyor. Tedarikçiler ne yapabilirler? Tedarikçiler kurumsal müşteri yaygınlıklarını arttırmaları gerekiyor. Eğer kurumsal müşteri yaygınlıklarını arttırırlarsa aslında biraz Y aksında da ilerleyebilirler. Çünkü kurumsal müşteriler beraberinde muhakkak bireysel müşterileri de bir şekilde yanlarında getireceklerdir. Diğer taraftan network orkestrasyonu yapan, network yönetimi yapan modüler üreticiler de yapmaları gereken şey, ekosistem gibi olabilmek için tercih edilen olmaya çalışmaları gerekiyor o sektördeki. Ne gibi? En iyi kaliteyi vermeleri lazım, en iyi ürünü vermeleri lazım, en iyi hizmeti vermeleri lazım gibi önerilerde bulunabiliriz. Çok güzel aslında örnekler var. Yani mesela Kolay İK'yı örnek verebiliriz. Mesela insan kaynakları alanında Türkiye'den biliyorsun, duymuşsundur Kolay İK firmasını. Yani çok at başı giden bir B2B firması. Modüler bir üretici ama o alanda mesela biraz ön plana çıkmış durumda. İşte muhasebe alanında işte Paraşüt vesaire gibi böyle örnekleri sayabiliriz. Peki ekosistem tarafına doğru gidiyoruz ama mesela daha önce öğrendiğimiz, konuştuğumuz mesela konular vardı. Hatırlıyor musun? Korunaklı kale modeli diye bir şeyden bahsetmişti. Protected Castle diye bir modelden bahsetmişti. Yıkılmaya mahkum olan modellerden. Şöyle, böyle değil aslında. Niye öyle söyledin? Dijital dünya karşısında biraz daha şey değil miydi? Hatta miğfer dibine benzetmiştik. Evet öyle. Doğru söylüyorsun. Fakat onun avantajları da var. Özellikle patent konusunda avantajları var. 2 tane yönetim tarzından bahsetmiştik. Bir tanesi merkezi ekosistem yönetimiydi. Diğeri de adaptif ekosistem yönetimleriydi. Bu merkezi ekosistem yönetimlerinde eğer patent sahibi olursan biraz ön plana çıkabiliyorsun. Kuralları sen koyabiliyorsun. Burada verebileceğimiz en güzel örnek Nesne örneği. Nesne bu ilk başlarda tabii bu böyle oldu. Daha sonra çok taklitleri çıktı ama bu espresso kapsüllerini biliyorsun patentledi. Patentlediği için o espresso kapsülleri sadece Nestle'nin ürettiği kahve makinelerinde kullanılabilir hale geldi. Yapabiliyorlar mı ya? Tabii. İlk başlarda böyle oldu. Tabii daha sonra çok farklı üretici çıktı. Benzerleri vesaire filan. Ama ilk çıkışını bu Nestle örneğine verebiliriz. Burada tabii şöyle bir enteresan bir durum var. Özellikle niye kardeşim ben paydaşlarla çalışacağım veya niye iş ortakları kurmak istiyorum vesaire gibi böyle firmaların aklına sorular gelebilir. Çünkü öyle enteresan bir çağda yaşıyoruz ki yani bundan
20 sene önce işte e-ticaret konusunu konuşuyorduk. İşte e-ticaret, herkes e-ticaret dedi, herkes web sitesini konuşuyordu vesaire. Türkiye için konuşmuyorum. Türkiye'de hala e-ticareti doğru dürüst maalesef yapamayan firmalar var. Çok ünlü markalar da söz konusu. Yani ne bileyim Amerika veya dünya ölçeğinden bahsedelim 20 sene öncesini. Daha sonra biliyorsun böyle bir dijital dönüşüm furyası geldi. Şimdi de insanların konuştuğu şey daha çok inovasyon konuşuyorlar. İşte daha nasıl inovatif olabiliriz vesaire filan diye. Şu anda içinden geçtiğimiz dönem inovasyon dönemi. Bunu ben belirlemiyorum. Firmalar bu inovasyonun peşinde koşuyorlar. Ya belediyeler bile sokaklarda görüyoruz işte falanca belediyenin bilmem ne merkezi açıldı. Ne var bunun içinde? İşte inovasyon merkezi. Ne yapacaksın sen inovasyon merkezi olarak? Muhakkak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Tabii ki iyi niyetli yatırımlar bunlar, çalışmalar bunlar ama sonuçları ne olacak? Çıktıları ne olacak? Topluma veya işte oradaki paydaşlara ne gibi ekstra faydalar sağlayacak? Bunların ölçümlenmesi gerekiyor. Yani bir şekilde yola başlıyoruz ama daha sonrası nasıl gelecek o biraz soru işareti. Dijital ekosistemleri netice itibariyle yaratacak olanlar, kuracak olanlar da kimler abicim? Üst düzey yöneticiler. Bu üst düzey yöneticilere çok kritik 4-5 tane soru soralım. Bu soruları soralım ve bu soruları şöyle cevaplayalım. Birinci sorumuz şu olsun. Acaba şimdi yine işbirliğinden ve paydaşlardan çıktı ya. Acaba başka işletmelere değer yaratmada yardım edebilir miyiz? Yardımcı olabilir miyiz? Şimdi böyle bir soru soruyorum üst düzey yöneticilere. Ve hemen örneği yapıştırıyorum. En güzel örneklerden bir tanesi buna Google Nest. Google Nest bir akıllı ev sistemi diyebileceğimiz veya bir akıllı ev uygulaması veya bir akıllı ev ortamı diyebileceğimiz bir platform. Bu platforma mesela Lifex gibi veya Fitbit gibi veya çok daha ünlü markalar var mesela Mercedes gibi firmalar Google Nest ile entegre olmuş durumdalar. Yani eğer sizin bir startup'ınız varsa böyle bir firmanız varsa Google Nest'in kullandığı, sunduğu API'lara, az evvel hatırlarsan API'lardan bahsettim. Çok rahat bir şekilde bağlanabiliyorsunuz ve tüm evinizi kontrol edebiliyorsunuz. Galiba bu örnekten başka bir ekosistemin içerisinde. Mesela Apple'ın da böyle bir ekosistemi var yanılmıyorsam. Olabilir. Home galiba yani biliyorum. Apple Home. Orada da işte aynı şekilde mesela atıyorum Philips Hue. Evet. API'si birleşiyor yani entegre olabiliyor ve şunu yapabiliyoruz. Philips Hue ışıkları diyoruz ki mesela şunu hani What If Then That diye bir site var ya oranın da aracılığıyla yapabiliyoruz bunu ama aslında kendi de hani ampullerin yalnız Bluetooth'lu olması lazım diye biliyorum tabii. ben orada. Evet. Hue oluyor işte Hue oluyor onlar. Mesela şey diyebiliyorum mesela yaklaşınca yani eğer kameram varsa ışıklar yanıp sönsün mesela biri ya da kapı çalınca ışıklar da yanıp sönsün. Evet. Bu tip şeyler yapabiliyorum. Evet. Hatta o kadar abartılı ki mesela Philips Hue'nun da ekosistemi içerisinde böyle bir sürü uygulamalar var. Bana bir kere mail gelince şuradaki ışık yanıp sönsün falan gibi kendim uydurabiliyorum bunları resmen. Çok acayip. Doğru. Mercedes'te güzel uygulamalar var. Eğer Mercedes'in varsa bütün evinle alakalı fırın, ocak, ışıklar, elektrik, doğalgaz, ısı sistemi vesaire filan bunların hepsini Mercedes'in içerisinden kontrol edebiliyorsun. Hocam o kadar mantıklı bir hareket ki. Çünkü ekseriyetle hep şeyiz ya mesela yolcular eyvah ütüyü kapattık mı? Işığı kapattık mı? Abi işte bak Mercedes'in de gör. Bence çok mantıklı bir hareket. Yöneticiler bunu bir kendilerine sormaları gerekiyor. Başkalarına acaba yardımcı olabilir miyim entegre olma konusunda? Bu Google Nest ve Mercedes örneği, senin de verdiğin Apple Home örneği gayet güzel örnekler. İkinci bir soru var. Dijital liderlerin cevaplaması gereken. Hangi rolü oynayacaklar? Yani burada misal Lifex diye bir uygulama var. Evdeki duman alarmı. Yani Lifex burada bir liderlik pozisyonuna soyunmuş durumda değil. Hem Apple Home'la hem Amazon'un Alexa'sıyla hem işte Google Nest'le entegre olmuş durumda ve kendine böyle bir rol biçmiş durumda. Diğer taraftan işbirlikleri yapabilirsiniz. Lifex'in haricinde BMW ve Mercedes'i örnek verebiliriz. BMW ve Mercedes ortak bir firma kurmuş durumdalar mesela ShareNow diye. Paylaşımlı araba platformu. Avrupa'nın birçok ülkesinde işte Almanya'da, İtalya'da, Fransa'da vesaire BMW'ye ait bu Mini Cooper'lar vesaire Mercedes'in arabaları veya biliyorsan Smart'lar da Mercedes'e ait. Onları kiralayabileceğiniz bir platform. Yani burada ekosistem olmak için yani illa liderliğe soyunmanız şart değil. Yani çeşitli iş ortakları da yapabilirsiniz. Diğer taraftan paranız varsa ekosistemi çat diye satın da alabilirsiniz. Mesela ne gibi? Amerika'daki Grab'i Toyota'nın satın alması gibi. Peki Toyota sence Grab'i satın alarak neyi satın aldı? Zor bir soru. Evet. Kesin böyle şey diyeceksin hocam. Öyle düşünmeye başladım artık. Hayalini falan böyle hani çok soyut.
Çok abstrakt konuşuyoruz, ondan oluyor belki bunu. Neyini satın almış olabilir? Yani Grab aynı Uber gibi bir firma. pazar payını satın almış oluyor Pazar işte payı. aslında. Bu beğenmedim hocam. Hiç beğenmedim. Böyle suratım ekşidi birden. Evet. Neyi satın almış oldu? Datasını satın almış oldu. Ha doğru tabii. Evet. Aslında Tabii ki verisini satın almış oldu. Ah be. Çünkü Grab'de çok ciddi anlamda bir veri var. Müşteriler nereden bindi, hangi adresten bindi, nerede indi, o süre zarfında o araba ne kadar durdu, ne kadar hız yaptı, bir trafik yoğunluğu vesaire yaşadı mı, yaşamadı mı vesaire gibi çok anormal bir veri aslına bakarsan satın aldı. Yani orada satın aldığı şeyden ziyade Grab'in kendisinden ziyade aslında verisi. Very good diyerek konuyu Very sempatizasyonla çevirmeye çalışıyorum kendime. Peki. Üçüncü sorumuz cevaplaması gereken dijital liderlerin ekosisteme katılım kurallarını nasıl belirleyeceksin? Yani bir ekosistem kuruyorsunuz ve insanlara diyorsun ki gel kardeşim benim ekosistemime katıl. O ekosistem kurallarının çok temel olarak yine hep böyle kabaca konuşuyoruz ya. 3 temel kuralı var. Bir tanesi açık olabilir. Yani ne gibi? Google Play gibi olabilir. Sen bir Android'de bir oyun yazarsın, bir uygulama yazarsın vesaire, hemen pıt diye Google Play'e bu atılabiliyor. Veya Uber eskiden özellikle ilk başlarda, şu anda da herhalde öyledir diye tahmin ediyorum, çok rahat girilebiliyordu. Yani işte benim arabam var, ben şoför de olacağım, Uber'in sistemine pıt diye gireyim gibi bir durum söz konusu. Buna açık ekosistemler diyoruz. İkinci tipteki ekosistemlerimiz yönetilebilir ya da yönetilen ekosistemler. Mesela Apple'ın App Store'unu buna örnek verebiliriz. Sen de belki deneyimlemişsin. App Store'a uygulama atmak, Google Play'e uygulama atmaktan biraz daha zor. Çünkü orada çeşitli kuralları var, doldurman gereken formlar var, kontrol ediyorlar, testlere tabi tutuyorlar vesaire. Yine neticede bu engelleri açıp bu kriterleri uyduğun zaman girebiliyorsun ama yine uyguladıkları böyle şeyler var, standartlar var. Bence çok daha iyi bu arada. Ben bunu yani bu anlamda bu kadar Apple Store gibi tabii kuralları çünkü olması. çer çöp yok içeride. Evet, tam onu diyecek. Çok rahat ediliyor. O biraz ekosistemin stratejisiyle alakalı. Yani içeriye herkesi alıp içeride çerçöp biriktirip çok hızlı mı genişleyeceksiniz yoksa daha kontrollü mü gideceksiniz vesaire gibi bu soruları dijital liderler cevaplayacak. Bir üçüncü tipimiz de kapalı ekosistemler. Bu kapalı ekosistemlerde de mesela BMW Startup Garajı örnek verebiliriz. Nedir o? BMW Startup Garajı daha önce örnek vermiştik hatırlarsam. BMW'nun Startup İnovasyon Hub'ı. Buraya tabii başvuruyorsunuz. Diyorsunuz ki ben mobilite konusunda veya işte otomotivle alakalı konularda bir fikrim var, bir projem var, bir startup'ım veya bir işte üreticim her neyse. Bunlarla ilgili çalışmak istiyorum diyorsunuz. Sizi bir ön elemeye tabi tutuyorlar ve içeri alıyorlar. Tabii herkes giremiyor tabii. Bir diğer konu da embedded olma konusu. Yani eklemlenme konusu Türkçe'ye çevirecek olursak. Ya bu ne demek? Oluşturduğun ekosisteme insanları dahil etmek yerine, çünkü bu aynı zamanda çok enteresan bir durumdur, bir rezistans da beraberinde getiriyor. Yani sen çok büyük yatırımlarla dünyanın en iyi ekosistemini yapmış olabilirsin ama senin duruşun, tarzın veya bulunduğun sektördeki paydaşlar seni kabullenmeyebilir. Der ki kardeşim ben senin sistemine girmiyorum. Benim kendi bir sistemim var veyahut ben senin sisteminde yer almak istemiyorum diyebilir. Şimdi bunun en güzel örneği de Meksika'da Uber'in rakibi olan Nexo uygulaması. Nexo mesela şöyle yaptı. Kendi uygulamasını kurmaktansa kendi teknolojisini taksilere kullandırttı. Yani dedi ki al kardeşim benim böyle bir teknolojim var, bir ekosistem teknolojim var. Sen bunu kullanarak kendi ekosistemini istersen kurabilirsin diye böyle bir strateji kullandı. Bu da üzerinde düşünülmesi gereken önemli bir konu. Çünkü batıdan ziyade işte böyle Meksika gibi, Güney Amerika gibi veya işte bizim ülkemiz gibi veya Doğu ülkeleri gibi bazen o ekosistemin üyesi olmaya aday olan taraflar, third partiler veya paydaşlar çok böyle istekli olmayabiliyorlar ekosisteme girmekle alakalı. Duygusal veya duygusal sebepler. Milliyetçi sebep. Ben yabancı istemiyorum gibi falan sebepler de olabiliyor mu? O sebeplerden değil de biraz daha böyle hani Yemek Sepeti bölümünde de konuştuk ya. Kardeşim komisyon işte merchantların işte komisyona kızdıkları gibi. Ya arkadaş biz çalışacağız bu adamlar durdukları yerden para kazanacaklar moduyla da yaklaşabiliyor merchantlar veya o ekosisteme üye olacak olan kişiler. Biraz daha bu sebeplerle oluyor maalesef. Bir dördüncü soru. Ekibimiz ve organizasyonumuz, örgütümüz bu işe hazır mı? Yani bu ekosistem tarafı
tarafına nasıl hazır olacak? Ekiplerin çok ciddi anlamda bu belirlediğimiz, eğer bir ekosistem ortaya koyacaksak, bu ekosistemi bizim bir vizyonla ortaya koymamız lazım. Bu vizyonun hedeflerini, KPI'lerini koyacağız ve ekibimiz de, organizasyon da bize diyecek ki abi helal olsun, bu vizyonu koydun, KPI'leri de koydun. Tamam, ben bu KPI'lere koştururum. Ancak benim şu ihtiyaçlarım var. Ne ihtiyaçlarım var? Mentorluk, koçluk ihtiyaçlarım var. Bana yeni şeyler söylüyorsun. Tanımla bunları. Görev tanımları, iş süreçleri, bunları bana tanımlaman lazım. Farklı isteklerim var. Ekosistemden bahsediyorsun, platformlardan bahsediyorsun. Benim o zaman hardware ihtiyacım var, environment ihtiyacım var, çalışma ortamı ihtiyacım var. Dördüncü olarak da kariyer yolculuğu ihtiyaçlarım var. Bu insanları motive etmek gerek. Web sitelerinde, işte sosyal medyada falan, işte misal işte Yemek Sepeti'nin, Google'ın vesaire falan headquarter'ları, ofisleri çok iyidir. 5. kattan böyle kaydırakla aşağı inersin. Minderlerde oturursun, çalışırsın. İşte hamakta toplantı yaparsın vesaire gibi böyle ortamlar var. Bunu niye yapıyorlar? İşte bu sebepten dolayı yapıyorlar. Çünkü istekler farklı. İstekler farklı olunca ihtiyaçlar da farklılaşıyor bir anda. O istekleri karşılayabilmek için farklı ihtiyaçları yerine getirmeniz gerekiyor. Onun için ekipleri ve organizasyonları hazırlamak cevaplanması gereken önemli sorulardan bir tanesi. Son sorumuz da şu: acaba kaç tane ekosistemi aynı anda yönetebiliriz? Biz şu ana kadar hem birinci bölümde hem bu bölümde hep sanki bir tek ekosistemimiz varmış gibi konuştuk. Halbuki Alibaba'nın mesela Taobao diye bir ekosistemi var. Tmall diye bir ekosistemi var. Ant Financial diye bir ekosistemi var. Gojek diye bir ekosistemi var. Çok fazla şu anda aklıma gelmiyor ama sen lütfen ekrana yansıt bunları. Birçok ekosisteme sahip. Bu sadece Alibaba ile ilgili olan örnekler. Çinli sigorta grubu var. Ping An diye bir sigorta grubu. Bu sigorta grubuna ait entertainment kanalları, dijital ve televizyon kanalları var. Teknoloji yatırımları var. Sağlık yatırımları var. Lifestyle app'leri var. Mesela Good Doctor diye bir platformları var. Bir sigorta firmasının bu tip böyle farklı platformları var. Mesela Çin'de ikinci el araç platformuna sahipler. Çin'in en büyük emlak platformuna sahipler gibi farklı ekosistemler kurmuş durumdalar. Neden bu şekilde oluyor? Ekosistemler öyle bir hacme ve öyle bir dijital ölçeklenmeye sahipler ki outsource olarak, fason olarak vereceği işleri yaptıracak firma bulamıyorlar. Misal Alibaba'nın kendine ait kurye firması var. Kendine ait dijital marketing firması var. Kendine ait finansal ödeme firması var. Kendine ait tasarım, design firması var. Ama kendine ait. Kendine ait. Ama onların da ekosistemleri var ayrıca. Evet. Ya bunların hepsi aslında ekosistemin içerisinde farklı iştirakler. Bunun sebebi şu: öyle bir ölçeklenmeden bahsediyoruz ki, öyle bir hacimden bahsediyoruz ki buna koşturacak bir third party, kendi dışında bir firma bulamıyor bu ekosistemler. Çünkü çok büyük ve güçlü o kadar bir firma yok. O kadar onların, değil mi, müşterisine, evet. altyapısına hizmet edecek falan. Vay be. Hocam Alibaba bu arada bizim çok duyduğumuz ve yani hep siz de çok tekrar ettiniz, örnekleri verdiniz. Çünkü aslında çok büyük. Ama ben hani Türkiye'den yaşadığım yerde falan hep şey gibi gelir Alibaba bana. Hani en ucuz ne bulabilirim sitesidir benim için. Evet. Çünkü uzaktan gelir, gelmesi uzun sürer. Hesaplı gelir. Hesaplı gelir tabii. Evet. Fakat aslında Alibaba çok büyük değil mi? Amazon kadar falan büyük yani bayağı. Evet, Amazon'dan daha büyük olduğunu biliyorum ben. Yani ben bu Alibaba'yı duydukça şey oluyorum. Ben bir gireyim bakayım siteye artık, iyice bir şeyler alayım. Alibaba daha çok AliExpress'te duyuldu Türkiye'de. Ama Taobao çok enteresan bir örnek. Belki Taobao ile ilgili ayrı bir bölüm çekebiliriz. Mesela Taobao ekosistemi Çin'deki köylerin, kırsalda yaşayan kişilerin kendi el ürünlerini, kendi yaptıkları, ürettikleri şeyleri koydukları, sattıkları bir platform. Ve çok enteresandır. Taobao Çin'de çok enteresan bir başarıya sahip oldu. Tersine göç başlattı Çin'de. Köylere gitti insanlar. Evet, insanlar büyük şehirlerden tekrardan geldikleri köylerine tekrardan geri döndüler. Ekosistemlerin böyle enteresan, yani sadece dijital ve ticari anlamda etkileri yok. Aynı zamanda bu tip siyasi diyebilirsin, sosyolojik diyebilirsin, kültürel diyebilirsin. Bu tip etkileri de var. O zaman darısı İstanbul'a diyelim. Tamam. Ama söz meclisten dışarı değil, ben de Ankara'ya geri döneyim. Ben de oradan geldim. Hani İstanbul'da herkes işte dışarıda ipini koparan çıkıyor diyor. Mesela taksici kızıyor. Sen neresinim? Trabzonluyum diyor. Ulan işte sen de buradasın yani falan. O geldi aklıma hocam. Söylemeden edemedim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bugünkü bilgileriniz için. Haftaya ne konuşacağız? Heyecanla bekliyorum sizin haberinizi. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz.